Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte mis gibi dışı hafif çıtır, içi yumuşacık açma tarifi yapacağız. Bu tarifte en önemli şey yumuşaklığı. Size onu garantileyen küçük bir püf noktasından daha bahsedeceğim. Sonuçta yumuşacık açmalarımız olacak. Hadi başlayalım. Karıştırma kabıma 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, ve bir paket kuru mayayı ekliyorum arkadaşlar. Sonra hepsini hep birlikte karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı kadar toz şeker, bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra tekrar biraz daha karıştırıyorum. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı da mahlebi ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. 2 adet yumurta kullanıyorum. Beyazını içine koydum. Sarısını üzeri için kullanacağım. Ayırıyorum kenara. Ve hep birlikte güzelce çırpıyorum malzemelerimi. Şimdi unumu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim arkadaşlar. Yavaş yavaş ekliyorum. Çünkü un birden eklersek sert bir kıvam olabilir. Önemli olan yumuşak bir kıvam elde etmek. Onun için yavaş yavaş ekleyelim unumuzu. Ben biraz ekledikten sonra spatula ile yavaş yavaş karıştırıyorum. Gayet yumuşak, ele yapışan bir hamur olacak. Buna mutlaka dikkat edin. En önemli nokta. Bu kıvamda yaparsanız çok iyi olur. Şimdi hamurumun üzerini kapatıyorum. Üzerine de bir bez kapatarak 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Evet, hamurum gördüğünüz gibi çok güzel kabardı, mayalandı. Şöyle üzerindeki kapağı bir alıyorum. Harika bir şekilde kabarmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle kapağındaki hamurları da elimle topluyorum ve üzerine bastırarak havasını alıyorum ve hamurumu toparlıyorum. Tezgahın üzerine bir miktar sıvı yağ dökerek elimle güzelce yayıyorum ve hamurumu üzerine çıkartıyorum arkadaşlar ve ellerimle bastırarak açmaya başlıyorum hamurumu. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir hamur, çok çabuk esniyor, çok yumuşak bir hamur, gayet güzel esneyerek yayılıyor arkadaşlar. Şimdi içine oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımla yağlıyorum ve yarıya kadar katlıyorum. Tekrardan tereyağımı sürüyorum katladığım kısma. Diğer tarafı da onun üzerine tekrardan kapatıyorum. Biraz çekerek kapatalım arkadaşlar. Kısa gelebilir. Şöyle elimizle biraz düzeltelim. Ve son olarak da yarısına kadar tekrar tereyağıyla yağlıyorum. Şimdi diğer kısmı onun üzerine kapatıyorum. Ve tekrar bastırarak açmaya başlıyorum arkadaşlar. Yağ da kullandığımız için, tezgahımızda yağlı olduğu için çok rahatlıkla yayılıyor. 25-30 santim kadar esnettikten sonra bir dikdörtgen şeklinde şöyle elimle düzeltiyorum. Ve rulet yardımıyla 1,5 parmak kalınlığında şeritler kesiyorum. Şeritlerden bir tanesini aldım arkadaşlar, gördüğünüz gibi hafif elimle bastıracağım şöyle üzerine. Sonra onu ikiye katlıyorum. Tekrardan elimle bastırarak biraz daha esnetiyorum ama çok aşırı bastırmayalım, yavaşça. Sonra bir kısmında tutarak şöyle çevirerek rulo yapıyorum. Ve hamurumuzun diğer kısmına getirip üzerine kapatıyorum. Ve yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Elimizle hafif esnettiğimiz hamuru tekrardan ikiye katlıyoruz. Şöyle biraz daha esnetiyoruz. Ve hamurumuzun bir tarafını çevirerek rulo sarar gibi sarıyoruz. Açık kalan kısma rulomuzun ucunu koyup çevirerek kapatıyoruz arkadaşlar.
Bu kadar. Bu şekilde gayet güzel açmalarınız olabilir şekil olarak. Şimdi tepsi mayası için yarım saat kadar bu şekilde bekletiyorum. Evet, yarım saat geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel kabardılar. Şimdi üzerine 2 adet yumurta sarısı ayırmıştık. Fırça yardımıyla yavaş yavaş süreceğim arkadaşlar. Ama açmalarımızın havasını söndürmeyelim. Bastırmadan yavaş bir şekilde yumurta sarılarını sürelim arkadaşlar. Havasını söndürmemeye dikkat edelim. Şimdi son olarak üzerine bolca susam serpiyorum. Ben seviyorum ama isterseniz kullanmayabilirsiniz de. Biraz da çörek otu serpeceğim arkadaşlar. Açmalarımız fırına girmeye hazır. Açmalarımı soğuk fırına koyarak 180 dereceye ayarladım. Alt üst ayarda üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişmeye gönderiyorum. Evet, açmalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi üzeri nar gibi kızarmış, içi yumuşacık oldu. Şöyle bir dokusunu da size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Gayet güzel. Kendini gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Altı da gayet güzel kızarmış. Şöyle içini de bir göstermek istiyorum bölerek. İçi pamuk gibi yumuşacık. Bakar mısınız? Gayet güzel. Bu tarifte en önemli şey hamurun kıvamı ve mayalanmayı doğru yapmak. Bunlara dikkat ettiğinizde siz de aynı sonucu alırsınız. Şekil verirken de çok sıkmadan yapmak yumuşaklığını koruyor. Bunu da unutmayın. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz mutlaka kaydedin arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.